Başkanım. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, Sayın Genel Başkanı uzun zaman önce biz hasbihal ettik. Denk geleceğiz, hayırlı olsuna buluşacağız. Ama memleket gündemi bir şekilde bizi bırakmadı. Bugüne denk getirebildik ancak hem memleket meselelerini konuşabildik hem partimizin kuruluşundan itibaren hem sürecin içerisinde çektiğimiz ettiğimiz zahmetlerin farkındaydılar. Teşekkürü, hayırlı olsuna, inşallah, maşallah derken bugüne geldik. Nezaket ziyareti, hayırlı olsun ziyareti. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bizim için bu ziyaret. Vesilesiyle memleketin şu gün neyi konuştuysa, memleket neyi konuşuyorsa onlar da istişare ettik efendim. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Değerli arkadaşlar, iyi bir hafta diliyorum. Bugün Sayın Yavuz Ağıralioğlu'na ve kıymetli heyetine partilerinin kuruluşu ve hızla örgütlenmelerini tamamlamaları üzerine bir tebrik, hayırlısı olsun ziyaretinde bulunmak, hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak ve ülke gündemini değerlendirmek üzere geldik. Sayın Genel Başkan'la bizim geçmişten beri mevkidaşlığımız, birlikte grup başkan vekilliği yapmışlığımız, yoğun, yorucu meclis temposu içinde muhalefette uyumlu çalışmalarımız ve hep birlikte gayretimiz olmuştu. Bugün geldiğimiz noktada bu kez iki partinin genel başkanları olarak heyetlerimize başkanlık ettik. Kendilerine büyük bir samimiyetle başarılar diliyorum. Türkiye siyaseti uzun yıllardır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazandığı seçimler ve seçimi kazanıp öncesini ibra etmiş, geleceğe ilişkin de her türlü hakkı elde etmiş anlayışıyla sürüp gidiyordu. Ta ki 31 Mart seçimlerine kadar. 31 Mart seçimlerinde bizim 47 yıl sonra birinci parti olmamız ve elde ettiğimiz başarı kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu isimle ilk kez yenilgiyi tattığı, Tayyip Erdoğan'ın partisiyle ilk kez yenilgiyi tattığı, ilk kez ikinci olduğu bir süreci yaşamıştık. O günden bugüne bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı seçmen ondan 47 ay bekledi. Yerel seçimlerden Cumhurbaşkanlığı ya da genel seçim takvimine başlamasına 47 ay vardı. Ama 47 gün bile sabredemedi ve neler yaşıyoruz? Bunu yeni baştan tarif etmeyeceğim. Ama demokrasiye dair, iyi yönetime dair, hukuka dair şeyler yaşamıyoruz. Sonuçta biz siyaseti bu ülkedeki insanların aklına, vicdanına, irfanına güvenerek yapıyoruz. Bu kadar haksızlığa karşı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişte çok inanarak, çok güvenerek, çok beklentilerle oy vermiş seçmenlerin de büyük bir hayal kırıklığı, ciddi bir sorgulama içinde olduklarını biliyoruz. Tabii ki artık kale siyaseti bitti diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin varsa kaleleri o da millete feda olsun diyoruz. Hiçbir yer kimsenin kalesi değildir. Kale milletindir, bütün kaleler artık diyoruz. Bu anlamda baktığımızda seçmenin kutuplaşan, diğerini ötekileştiren, şeytanlaştıran, bunun üzerinden kendi arkasını kalabalıklaştıran siyasete de bundan sonra prim vermeyeceğini ümit ediyoruz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce oyunu alamadığı çok önemli bir seçmen kitlesine 31 Mart'ta ulaştığı ve halen devam ettirdiği gerçeğinin yanında Anahtar Parti gibi kilitli bir süreci çözeceği iddiasıyla ve iyi niyetiyle ortaya çıkmış bir siyasi harekete de çok ciddi olanaklar tanıyor. Bu noktada birbirimize başarılar diledik. Memleketin sorunları üzerinde her birimizin farklı bakış açılarıyla ama aynı iyi niyetle, aynı umutla çözüm önerilerimizin olduğu konusunu da birlikte konuştuk. Üzerinde fikir alışverişi yaptık. Sayın Genel Başkan'a, buradaki yöneticilerimizin şahsında tamamladıkları örgütlenmelerine, tüm teşkilatlarına
Cumhuriyet Halk Partisi olarak başarılar diliyoruz. En iyi dileklerimi ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Hoş sefa geldiniz. Şeref verdiniz. Arkadaşlar sorularınız varsa vesilesiyle sorularınızı cevaplamak isteriz. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Halk TV Ali Yağız Baltacı. Benim 2 sorum olacak. Birincisi Sayın Ağralioğlu'na, diğeri de hem konuk genel başkanı hem de size olacak. İlk olarak efendim partinizi kurdunuz. Öncesinde de Türkiye'nin milliyetçi ekolünden gelen önemli siyasi hareketlerde yine mühim görevleriniz vardı. Türkiye'de de şu anda işte milliyetçi camia içerisinde özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin son sürece ilişkin değerlendirmeleri tartışılıyor. Bu konuda Anahtar Partisi'nin yaklaşımını merak ediyoruz. Özellikle Abdullah Öcalan'ın devreye sokulduğu son sürece dair partinizin değerlendirmesini ve milliyetçi camiaya olan yaklaşımınızı, çağrınızı duymak isteriz. Bu ilk sorumdu. İkinci sorum da şu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu sorum her iki genel başkana da, dün yapmış olduğu bir açıklama var. Kendisi biz bu topraklarda yolcu değiliz, hancıyız. Emri hak vuku buluncaya kadar da burada olacağız. Bize ömür biçenler oldu ama hepsi arkalarına bakmadan kaçtılar şeklinde ifadeleri oldu. Bu ifadeleri nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ediyorum. Türkiye'de siyaset bir finalde, biliyorsunuz 20-25 yıl aralıklarla jenerasyon da değişiyor. Memleketin sorunlarına bağlı olarak memleketi taşıyacak dil ihtiyacı da değişiyor. Biz memleketimiz için artık şu ana kadar yönetime nezaret eden dilin, bu dille memlekete sunulan iklimin memleketi taşıyamayacağına, memleketin büyük potansiyelini ortaya çıkaramayacağına, Türk milletinin ayağa kalkmak için elinde bu kadar imkanı var olduğu halde bu kadar sorunu hak etmediğine, bu kadar sorunu kapatmak için hamasetin artık yetmediğine, dolayısıyla Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracaksak Türkiye'nin büyük potansiyeline yürümemiz gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla memleketimizin büyük potansiyeline yürüyecek olan siyasetin de parolaları belli bir yolu vardır. Bilenlere sormak, bilenlerle yürümek, bilenleri baş tacı etmek, bilenlerin dediğini yapmak ve yaptığının hesabını vermek. Karnesiyle değerlendirmek zorundayız artık her iddiamızı. Milliyetçiliğin karnesini muhasebe etmek zorundayız. Muhafazakarlığın karnesini muhasebe etmek zorundayız. 23 yıldır iktidarda her şeyi yapabilme kudreti olan bir iktidara konuşuyoruz aslında biz. Yani eskiden iktidarların mazeretleri vardı. Yeteri kadar sayımız, yeteri kadar siyasal gücümüz, yeteri kadar siyasal imkanımız yoktu. Bu mazeretlerin arkasında program tatbik edemiyoruz. Bizim bu memleketi ayağa kaldıracak her türlü program ve yol haritamız var ama gücümüz yok. Mazeretleri siyaseti çok meşgul ederdi. Millet iradesini de çok izahtan vareşte tutulduk. Bir masum alanda siyaseti devamlı ümit haline getirir. Orada bir daha deneme fırsatına çevirirdi. Şimdi ama şöyle bir şey konuşuyoruz artık biz. 23 yıllık kudreti olan, her şeyi yapma kuvveti olan, muhafazakarlıksa, milliyetçilikse, mukaddesatçılıksa, dindarlıksa, ne adına iktidarsa bu, hangi değerler adına bu iktidarı milletin güçlü geleceğine taşımak istiyorsa bu karneye bakıyoruz biz şimdi. Bu karne neyin karnesi ise zayıf. Yani sonuçlar itibariyle parası zayıf. Pasaportu itibar anlamında zayıf. Ekonomisi zayıf. Cari açığı zayıf, bütçe disiplini zayıf, adalet karnesi zayıf, demokrasi karnesi zayıf, eğitim karnesi zayıf, üretim karnesi zayıf, planlama karnesi zayıf. Gençlerin durumu zayıf, ailenin durumu zayıf, toplumsal bütünlüğümüzü yönetecek olan bütün kurumlar zayıf. Dolayısıyla memleket bu 23 yıllık kudretli iktidarın finalinde artık bizim hissemize bir takım kelimeler, kavramlar etrafında tartışmayı değil, millete hangi şartlarda yaşayacağını, hangi imkanla buluşturunca başaracağını anlatmak zorunda. O yüzden Anahtar Parti, bir fikri tartışmanın, bir parti münakaşasının içerisinde memleketin geleceğini ezmeyelim diye, artık işimiz şuna dönsün diye, milliyetçiyseniz, parmak sallayan, bağıran, çağıran, sizin gibi düşünmeyenlere hakaret eden bir siyasi dilin yerine, memleketin yitip giden her değerinin derdini duyabilmelisiniz. Kirlenen havayı da, yanan ormanı da, yitip giden evlatlarınızı da, yıkılan ailelerinizi de, hakkını veremediğiniz emeğin de alın terinin de.
Yani güçlü bir ülke hayali kurmuş ve 50 yıldır arkanızda durmuş insanlara, milletinize dönüp diyebilmelisiniz ki bize güvendiniz, biz de sizin ülkenizi ayağa kaldırdık. Bu mu ayağa kalkmış ülke? O yüzden biz bu süreç içerisinde artık memleketin iyi yönetilemediğini, bu kadar büyük potansiyeli olan memleketin büyük potansiyeline siyasetin nezaret edemediğini düşünüyoruz. Değişim dönüşüm zamanının geldiğine inanıyoruz. Siyasette nesil değişiminin, Sayın Genel Başkan'ın nöbet değişimi de dahil buna. Bizim şimdi itiraz ve iddialarımız da dahil buna. 20-25 yıl aralıklarla Türkiye'de jenerasyon, dil ve memleketin yeni mesuliyet alanı yeniden inşa ediliyor. Sadece bizim mevcut iktidardaki arkadaşlarımız biraz inatçı çıktılar, kabul etmemiz lazım. Onlar sebat ediyorlar, emri hak falan diyorlar. Bu arada memleketin sorunlarını eskiden çözmeyi vaat ediyorlardı. Şimdi sorunları yönetiyorlar. Yani sorun çözmüyorlar, sorunu yönetiyorlar. İşsizliği çözmüyorlar, yönetiyorlar. Güce çeviriyorlar. Kendilerine bağlı seçmen ihdas ettiriyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de artık yeni nesil siyaset, memleket sorunu çözecek. Çözüm diye konuştuğunuz terörsüz Türkiye diye ambalajlanmış sürecin içerisinde şunun özellikle altını çizerek söyleyeyim. Genel Başkanım da bir şeyler söyleyecektir bu hususta. Biz terörsüz Türkiye diye sunulan şeye terörlü Türkiye diye itiraz edecek kadar aklımızı, kalbimizi yitirmiş insanlar değiliz. Bu memlekette herkes terörsüz bir Türkiye istiyor. Ama hükümetin siyasi sicili, hükümetin yanılma potansiyeli, daha önce yapmış olduğu hatalar bizi her şeye karşı ihtiyatlı, özellikle hükümetin tercihlerine karşı ihtiyatlı hale getiriyor. Hükümetin daha önce bunların hepsini denediğini, daha önce bu denediklerinden milletin hissesine bedel ödemek düştüğünü, siyaset bu bedelin altında ağır travmalar geçirdiğini, bu yüzden her hükümetin konuştuğuna ihtiyatla bakmamız gerektiğini söyleyerek ben sorular soruyorum. Sorularım şu: niçin şimdi başlıyorsunuz? İzah edeceksiniz. Bu terörsüz Türkiye'ye sizi bu başlıkla taşıyan tehdit gerekçeniz nedir? Açıklayacaksınız. Efendim, bu süreç daha önce planlanmış bir süreç midir? Yoksa siz bunu aklınıza geldi de şimdi mi planlıyorsunuz? Açıklayacaksınız. Sürecin detaylarını açıklayacaksınız. Bu sürecin detaylandırılmış haritasında pazarlık yok diyordunuz. Şimdi niçin pazarlık yapıyorsunuz? Neyi konuşuyorsunuz? Bunları meclise de, milletvekillerine de, millete de soracaksınız, söyleyeceksiniz. Bunun Suriye ile irtibatı ne? Bunun Suriye'deki kurulmak istenen yeni düzenle alakası ne? Bu bölgedeki hesaplarla bu sizin mecburiyetlerinize sebep olan şeyin ilgisine diyet borcu mu ödüyorsunuz? Bu bir milli bütünlük projesi mi? Bunlarla ilgili şeffaflaşma talebimiz var. Komisyon teklifleri dahil bunların hepsini makul buluyoruz ama bu makuliyetin içerisinde sürecin doğru taşınması gerektiğine inanıyoruz. Devlet ciddiyeti diye bir şey var. Devletin kurumlarını korumak zorunluluğu diye bir şey var. Milletin bütünlüğünü korumak zorunluluğu diye bir şey var. Ben Sayın Genel Başkanımın buradaki varlığı beni şöyle kuvvetlendirir. Sözümü şöyle kuvvetlendirir. Ben bugün çözüm terörsüz Türkiye diye söylenen, bize sunulan ve bilebildiğimiz kadarıyla hatalarını hükümet adına konuşanlardan değil, İsrail adına konuşanlardan, Orta Doğu adına konuşanlardan, Amerika'nın bölgede hesapları adına konuşanlardan iş sürdüğümüz, bu memleketimizin de haleldar olacağını düşündüğümüz şeyin endişelerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli genel başkanının varlığında, yani Cumhuriyeti kuran partinin iradesinin varlığında konuşmak beni daha kuvvetli hale getirir, sözlerimi. O sözüm şu: Lozan'ı imzalayan burada. Şimdi Lozan hassasiyetimi daha anlamlı hale getirir Sayın Genel Başkan'ın varlığı. Lozan'ı imzalayanlar burada. Anayasayı yapanlar burada. Dünyanın en medeni vatandaşlık tabiridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olanlara Türk ıtlak olunur diye. Dünyanın en medeni vatandaşlık tabiridir bu. Şimdi anayasayı yapan burada. Üniter yapımızı inşa eden burada. İrade burada. Lozan'ı imzalayan burada. Milli kimliğimizi inşa eden irade burada. Dolayısıyla ben şimdi bu terörsüz Türkiye diye konuşulan süreçte endişeli olduğum bazı hususlar var. Lozan'ın tartışılmasını doğru bulmuyorum. Kimlik tanımını doğru bulmuyorum. Efendim, memlekette milli bütünlüğümüzü haleldar edecek bir takım tehlikeler görüyorum. Bunlarla ilgili itirazları doğru bulmuyorum. O yüzden Sayın Genel Başkan'ın varlığında bunları imzalayan iradenin varlığının hatırlatarak bu süreçte devletin korunması, milli birliğimizin korunması, üniter yapının korunması, Lozan'ın korunması, bütün bunlar korunurken devletin kurumlarının korunması, demokrasinin korunması, hukukun korunması, aynı zamanda milletin haklarının korunması, milletin evlatlarının terörden korunması da dahil hepsini devletin ciddiyetiyle yapabilme imkanının olduğunu
Ama siyasetin ödemek zorunda olduğu diyet borcunun yahut heveslerinin bu işi kirlettiğini düşünüyorum. Endişelerim olduğu için de bu endişelerimi söylüyorum. Sorularla hatırlatıyorum ki süreci bozuyormuşuz da terörden medet umuyormuşuz gibi münasebetsiz saldırıların, suçlamaların konusu olmayalım diye konuşuyorum. O yüzden süreci hassasiyetle takip edeceğiz. Bu süreçle ilgili benim başından itibaren söylediğim şey şu: o da genel başkanın varlığında söylemem lazım, CHP'nin varlığında söylemem lazım. Hükümet geçen seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'ni Öcalan'ı çıkaracağını suçlayarak kazandı. Hükümet geçen seçimi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse Öcalan'a meclis yolu açacak diye kazandı. Geçen seçimin onca dezavantajına rağmen propaganda üstünlüğünü, altılı masayı, hususiyetle de Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Öcalan'ı çıkaracaklar, PKK ile pazarlık yapacaklar, PKK ile masaya oturup devletin önümüzdeki sürecini yönetecekler diye böyle bir propaganda üzerinden kazandı. Dolayısıyla şu anda yaptıkları işe yetkileri yok. Bu yaptıklarının tam tersini diyerek seçildiler. Şimdi bu yaptıklarını yapmaya yetkilerinin olmadığını düşünüyorum. Bu yetkisizlikle yaptıkları işi yapmaya haklarının olmadığını, o yüzden millete sormaları gerektiğini düşünüyorum. Milletinize soracaksınız. Evlatlarınızı vuranlara soruyorsanız, evlatları vurulanlara da soracaksınız. Geçen seçim kendilerini siyasi kara propagandayla vurduklarınıza da soracaksınız. Böyle değil bu işler. Siyasetin her istediğimi yaparım, her istediğimi söylerim, istediğimde otururum. 2 yılda bir kahramanlarla hainleri yer değiştiririm diyerek yapılmasına razı değiliz. Siyaset ilkeli bir iştir. Dediklerinizin arkasında duracaksınız. Milletinize verdiğiniz sözü tutacaksınız. Milletiniz sizin deneme tahtanız değil. Bugün bunu deneyeceğim, yarın bunu deneyeceğim diyerek memleket yönetemezsiniz. O yüzden bizim itirazımız bunaydı. İtirazlarımızı zaten dillendiriyoruz. Halka sorulması, şeffaflaşması, sürecin bütün detaylarının anlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Buyurun Genel Başkanım. Teşekkür ederim. Sayın Erdoğan'ın hancı değil, yolcu değil hancıyız sözünü de, bize ömür biçenler oldu sözünü de bize dair değil de parti içine yönelik söylediğini hepimiz biliyoruz. Yoksa bizim işimiz gücümüz Erdoğan'ı yenmek, iktidarı değiştirmek, vatandaşın yüzünü güldürmek, buna motiveyiz. Bunda şaşılacak bir şey yok. Tabii hak vaki olana kadar, biz hak vaki olana kadar elbette ki Allah sağlık versin, Sayın Erdoğan'ın yaşamasına kimsenin itirazı yok. Ama hak vaki olana kadar asgari ücretlinin sürünmesine, Erdoğan'a hak vaki olana kadar emeklinin perişanlık çekmesine, gençlerin umutsuzluk çekmesine, suçsuz siyasetçilerin hapiste tutulmasına itirazımız var. Sayın Erdoğan, Allah ne kadar ömür verdiyse o ömrü en iyi şekilde, en sağlıklı şekilde sevdikleriyle birlikte geçirsin. Bizim derdimiz vatandaşın yakasından düşsün. Burada biz yolcu değil hancıyız meselesinde illa bize söylüyorsa ayıptır söylemesi, biz hanı yapanız. Hanı inşa edenleriz. O yüzden biraz önce üzerine hassasiyet ifade edilen Lozan'a da hassasiyet göstermemiz, anayasaya hassasiyet göstermemiz, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, misak-ı milli sınırlarına, üniter yapıya hassasiyet göstermemiz, hancı ya da yolcu olduğumuzdan değil, hanı inşa edenler olduğumuzdandır. Yol ve yolculuk meselesinde yolcu kendine çok önem atfederse bu kibre girer. Çünkü yol yolcudan uludur her zaman. Yol yolcudan uludur. Yolcu kendini o yola kendisi için inşa edilmiş ve esas olanın yolcu olduğunu düşünmeye başlarsa yolu yapanlara da, açanlara da kendisine, arkasından geleceklere de kapar. Ön tarafa baktığında bu vefasızlıktır. Cumhuriyetin kurucuları için, demokrasiyi getirenler için, kendini siyaseten var eden daha önceki siyaset büyüklerine vefasızlıktır. Arkadan gelenlere de itimatsızlıktır. Bir yolcu yolu kendine tarif ediyorsa o yolcuya yolun yolcudan ulu olduğunu hatırlatmak gerekir. Bunun yanında demokrasiyi tramvay diye görüp bugün işimize geldi bindik, işimize gelmediğinde ineriz lafını 31 Mart istasyonunda indiğini ve artık demokrasi tramvayında olmadığını hepimize her gün ispat ediyor zaten. Orada da vatman falan değiliz.
Oturamayın, raylarını döşeyiniz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi bu tip polemiklerle hedef alabileceği ya da bir kendisi için avantajlı bir alana çekebileceği, bize ömür biçenler oldu bilmem ne. Biz demokrasi fikrinin sahibi olduğumuz için, sandık fikrinin sahibi olduğumuz için normal insan ömrüyle siyasi ömrü birbirinden ayırırız. Siyasi ömrü biçen de milletin ta kendisidir. Ne rakibiniz, ne halefiniz, ne selefiniz size ömür biçemez. Milletin kendisi ömür biçebilir. Diğer konuda zaten her zaman söylediğim tutumumuzu tekrar etmeme gerek yok. Tarihsel bir tutarlılık içinde. Mecliste tüm siyasi partilerin önemsendiği, meclisi ve milleti temsil eden en doğru yapıda bir komisyonun oluşturulduğu, bu komisyonun Türkiye'ye demokrasi getirecek bir komisyon olduğu, bu komisyonun bu hassas süreçte tüm hassasiyetleri dikkate aldığı, millete verilemeyecek hesabın, tutulamayacak sözlerin değil, hepimizin birden güvencelerinin dile getirildiği bir samimi çalışma olması gerekir. Böyle bir noktada Cumhuriyet Halk Partisi 10 yıllardır söylediği yerdedir. Al-ver pazarlıklarının olduğu yerde ya da hiçbir pazarlık yok deyip şimdi hepsinin ortaya döküldüğü yerde bir yandan da bir de anayasa bir de anayasa diye tekrar bana yasa taleplerini dile getirilmesini de ihtiyatla, dikkatle, temkinle ve her zamanki söylediğimiz gibi önce mevcut anayasaya uymak hatırlatmasıyla cevaplandırmak istiyorum. Buyurun. Buyurun. Fırat Irmak, Now Haber. Sayın Konuk Genel Başkanı Özgür Özel'e sormak istiyorum efendim. Mecliste malum devam eden bir infaz yasası ile ilgili görüşmeler vardı. DEM Parti ile AK Parti arasında da çekişmeye neden olan bir durum vardı. Covid yasasıyla ilgili DEM Parti tarafından ne yazık ki DEM Parti olarak talep ettiğimiz neredeyse hiçbir şey bu kanun tasarısının içine girmemiş olduğu tepkisi gelmişti ama MHP'den bir açıklama geldi. Fethi Yıldız'dan Eylül'ü işaret etti. Eylül'de detaylı olarak etki analizleri yaparak çalışabiliriz. Bu konuyu tam kapatmadık dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Önceden ne konuştular, ne yaptılar, ne ettiler bilmiyorum. Ama AKP yine bu süreci kötü yönetti. Çünkü bir bayram arefesinde infaz düzenlemesi konuşursanız özellikle bu düzenleme kapsamına girebilecek herkesin bırakın kendisini, evlatlarını, anasını, babasını, ailesini umutlandırırsınız. Sonra bu beklentilerin karşılanmadığı yerde de bir toplumsal tepki, toplumsal rahatsızlık ortaya çıkar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Eylül işareti nedir bilmiyorum ama şöyle bir şey konuşmak lazım. Geçmiş süreçlerde işte bütün Türkiye'yi bağıra çağıra bizlere kızarak ya kardeşim işte terör örgütü silah bırakacak kayıtsız şartsız bunun dışında hiçbir şey yok. Sözünün sahiplerinin bugün işte bu AK Parti DEM arasında ya beklentimiz karşılanmadı deyince araya MHP'nin girmesinden bir şeylerin konuşulduğunu, bir beklentinin yaratıldığını çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. Biz infaz yasasına yapıcı yaklaştığımızı, Covid affının zaten mevcut durumuyla anayasaya aykırı bir ayrımcılık içinde olduğunu falan arkadaşlarımız ifade ettiler. Ancak infaz yasasının son derece kötü bir an önce getirilmiş ve iktidarın da iyi yönetmediği teknik ve toplumsal bir sürece işaret ettiği ortada. AK Parti'nin ülkeyi yönetme kapasitesinin kalmadığını, adeta paçalarından 23 yıllık tecrübeye tezat bir acemilik aktığını hep birlikte görüyoruz. Ben yıllarca mecliste yaptığım görevde hep şunu söyledim. Af derken, infaz derken iki şeye dikkat edeceksiniz. Bir, içeride olanların ve ailelerinin duygu durumuna. İki, suçtan zarar görenlerin, ailelerinin ve toplumun vicdanının gözetilerek dikkatli konuşulması gereken bir süreçtir. Maalesef aynı özensizlikle 23 yıllık tecrübeye tezat bir acemilik, özensizlik ve becerisizlikle muhatabız hep beraber. Teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Merhaba. Pan Haber, Orhan Kemal Erkılıç. Ben Yavuz Bey'e bir sorum olacaktı. Sayın Genel Başkanım, yeni anayasa ile ilgili
sizin de düşünceleriniz merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce adaylık sorunu olmadığından bahsetmişti. Hem belki bu açıklamayla ilgili hem de yeni anayasayla ilgili düşünceleriniz. Şöyle sahada bu 5-6 aydır münhasıran teşkilatlanma sürecinde gördüğümüz bir şey var. Bu anayasa toplumsal mutabakatla yapılması gereken zirve metindir. Yani toplumsal mutabakatı en fazla arayacağınız şey anayasa yapım süreçleridir. İstişare süreçlerinin, şeffaflığın, katılımın, her eğilimin, her hissiyatın, her endişenin, her kaygının, her umudun dahil olması gereken bir süreçtir. Ben sahada daha evvelden de müşahhas böyle emarelerini gördüğüm şeyi partileşme sürecinde bir kere daha tecrübe ettim. Anayasalar toplumsal hissiyatın konuşabilme, konuşulabilme, her hissettiğini söyleyebilme imkanının rahat olduğu zamanlarda daha rahat yapılabilir. Birkaç şey Sayın Genel Başkan'ın hatırlatması çok kıymetlidir. Anayasa bize lazımdır. Hükümetimize anayasaya uyma ahlakı lazımdır. Yani bize bir yasa lazımdır. Biz bunu konuşabiliriz belki. Daha iyi bir ülke için. Ama hükümete anayasadan çok mevcut yasalara uyma ahlakı lazımdır. Yasaya uymayana anayasa ne lazımdır? Yani dolayısıyla Türkiye'de mesela esnafa gidiyorsunuz. Esnaf kamera görünce diyor ki efendim beni çekmeyin. Çocuklarla karşılaşıyorsunuz. İşsizliğinden şikayetçi yahut mülakat adaletsizliğinden dertli yahut bir derdi ailesi var. Kamerayı görünce diyor ki efendim ben mülakata falan girecek olurum. Kayıtlara girmeyeyim. İş adamı endişe ediyor. Esnaf çekiniyor. Sosyal yardımlaşma şemsiyesinden istifade edenler kameralar olunca kayda girmekten korkuyor. Bu memlekette herkes kendisiyle ilgili bir derdi bile söylerken korkuyorsa siz bu kadar korku ikliminin içinde anayasa gibi bir metni konuşturup yapamazsınız. Böyle olmaz. Önce toplumsal konuşulabilir eşikleri toplumun her hassasiyetini ifade etme imkanına siz fırsat vereceksiniz. Türkiye'de şu anda bizim bir yasaya ihtiyacımız olsa bile hükümetin anayasaya uyma ahlakına ihtiyacı var. Anayasaya uymayınca kafiye yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Anayasa Mahkemesi'nin kararını beğenmeyince Sayın Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum diye kafiyeli bir cevap vermişti. Hatırlıyor musunuz? Bir ara Sayın Genel Başkan o zaman grup başkan vekiliydi. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararını beğenmedi Devlet Bey. Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım deyiverdi. O zaman DEM'le böyle ilişkiler kurmayı planlamıyorlardı. O zaman DEM üzerinden siyasette herkese parmak sallamayı çok seviyorlardı. Herkesi terörize ediyorlardı. Anayasa Mahkemesi gerekirse kapatılsın deyince Özgür Bey o zaman demişti ki efendim Anayasa Mahkemesi'ni kapatırsanız bu HDP'yi kim kapatacak demişti. Latifeyle hatırlayın lütfen. Bunları şuna mehaz olsun diye hatırlatıyorum. Anayasa kendilerine lazım olduğu yerde herkesin uymak zorunda olduğu bir metin. Muhalefetin işine yaradığını yahut muhalefetin söylediklerine istinad olduğunu, dayanak olduğunu gördüklerinde de kaldırılması gereken bir müessese gibi algılanıyor. Anayasa Mahkemesi de öyle, anayasa da öyle. Hukukla münasebeti bu dereceye düşmüş bir siyasal dilin anayasa konuşmaktan önce anayasayı nasıl konuşması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor bence. O yüzden burada bu işin samimiyetiyle ilgili bizim tereddütlerimiz var. Bir de seçilme ihtiyaçlarından hasıl oluyor. Bir de bu 23 yıldır iktidardasınız. Anayasanın değişmemiş, delinmemiş bir tarafı kalmamış. 1982 anayasasını biliyorsunuz bu oranlarla geçirmemize sebep olan şey korku iklimiydi. Ya şimdi de benzer bir iklim var. Bu benzer iklimde anayasayı nasıl yapmayı planlıyorsunuz? Yani o yüzden bu süreçlerin şeffaflaşması, daha doğrusu hükümetin yönetim anlamında her süreci şeffaflaştırıp milletin katılımını sağlaması gerekiyor. Aksi halde bu işlerden verimli sonuçlar alınamıyor. Ben anayasayla ilgili bu işlerin daha çok sular akacak bu köprülerin altından daha çok münakaşa edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü önünde arkasında Tayyip Bey'in de bir iletişim planı olduğu şuradan belli. Ben kendim için söylemiyorum demek zorunda kalmış. Yani sen bir daha seçileceksin diye biz bir anayasa yapmak zorunda mıyız diye bir itiraz gelecek diye herhalde onu fark etmişler. Şöyle şerh etmiş sunarken mevzuyu. Efendim ben kendim için söylemiyorum. Benim seçilmek diye bir derdim yok. Sizin için istiyorum. Yani anayasayı bizim için istiyor. Öyle söylüyorlar. Anlıyorum ki bir iletişim planlaması da yapılmış. Biz ihtiyaçlarımızı milletin ihtiyaçlarına göre konuşmayı çok seviyoruz. Milletimizin ihtiyaçlarının ne olduğunu görüyoruz. Bu ihtiyaçlardan kopmuş siyasetin milleti yönetemeyeceğini düşünüyoruz. Türkiye'de siyasetin
en büyük sorunu şu anda milletini duymaz, sorunlarına odaklanamaz, elinde kudreti olduğu halde sorunları çözemez, sorunları çözemediği halde de çözemediği sorunları muhalefete ciro etmekten asla vazgeçmez bir yönetim taassubuyla karşı karşıyayız. 23 yıldır iktidardasınız, yapamadığınız her şeyi muhalefete ciro etmeyi seviyorsunuz. Size hiçbir şey sorulamıyor. Her başarısızlığınızın mutlaka suçlamasını yapacağınız bir muhalefet lideri buluyorsunuz. Millet bu tahterevaliden yoruldu. O yüzden önümüzdeki dönem biz memleketin sorunlarını çözün diye bağırmaktan vazgeçtik. Artık sorunları çözebilecek bir siyasi alternatif üretmek için gece gündüz milletimizin kalbine umut düşürmeye çalışıyoruz. Daha iyi bir ülke mümkündür diye gün aşırı milletimizin elini sıkıyoruz, kalbine dokunuyoruz, kapılarını çalıyoruz. Daha iyi bir ülkenin mümkün olduğunu anlatıyoruz. Çünkü mevzu artık görüldü ki elinde her şeyi yapma kudreti olan bir iktidar artık bir daha seçimden çıkmaya değil. Çünkü Tayyip Bey 600 vekil de alsa, muhalefet komple çekilse, bir seçimi, biz bundan sonra yönetimi komple size bırakıyoruz. Memleket bütün kudretiniz de sizde olsa dese, 600 vekil ve bütün kudret Tayyip Bey'de olsa bile memleketin sorunlarının çözülemeyeceğine memleket kanaat getirdi. Artık iktidarın eksiği, kudret eksikliği, güç eksikliği, sayısal eksiklik değil. İktidarın eksikliği, plan eksikliği, program eksikliği, hedefi tutturamama maharetsizliği, memleketin sorunlarını çözememe beceriksizliğidir. Bu da sandıktan çıkmaz. Sorunları çözecek olana sandıktan güç çıkar. Sorunu çözemeyecek olana sandıktan ne çıkarsa olmaz. O yüzden ben iktidarın artık memleketin temel meseleleriyle ilgili sunabileceği çözümlerde kendisini korumayı, iktidarını korumayı, iktidarını daha çok kollamayı öncelediğini düşünüyorum. Bu da memleketin sorunlarını konuşulamaz hale getiriyor. En büyük sorunumuz bu. Türkiye meselelerini doğru muhataplarla doğru zamanda doğru şekilde konuşamıyor. Bu imkanını kaybedeli çok oldu. Hiçbir sorunumuzu doğru konuşamıyoruz. Hiçbir sorunumuzu. Buna anayasada dahil. Buna terörsüz Türkiye'de dahil. Doğru muhataplarla konuşamıyoruz. Doğru usullerle konuşamıyoruz. Doğru zamanda ve zeminde konuşamıyoruz. Neyi önceliyoruz? Tayyip Bey'i, AK Parti'yi. AK Parti bir şeyi öncelik hale getirdi mi onu öncelemek zorundasınız. O yüzden 2 yılda bir hainlerle kahramanlar, o yüzden memleketin 1. ya da 2., 3. önemde sorunların yerleri devamlı değişiyor. O yüzden Türkiye'de artık yönetimin değişme alametlerinin en büyüğünün bu olduğunu düşünüyorum. Ne derseniz olmaz eşiğine geldiniz. Artık ülkeyi bu şekilde taşıyamayacağınıza kanaat getirdiğimiz için biz memleketin meselelerini doğru konuşma zemini inşa etmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Var mı sorunuz? Tamam. Var mı? Buyurun. Buyur. Şaibeli kurultay Hayır. iddialarıyla başlatılan bir soruşturma vardı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve iddianamede hazırlandı. O iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun da içinde bulunduğu 12 isim şüpheli sıfatıyla yer aldı. Mağdur sıfatıyla ise Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir taraftan 1 yıldan 3 yıla kadar da hapisleri isteniyor. İçinde siyasi yasak da dahil pek çok haktan mahrum kalmaları da söz konusu. Bu da 30 Haziran'daki aslında davaya yetişecek. İddianameyi istemişti mahkeme. Nasıl değerlendirirsiniz? Bir de tutanaklarda mutlak butlan ifadesi yer alıyor. Eğer mahkeme bu şekilde bir karar verirse CHP'nin bir yol haritası olacak mı? Bir de yakın zamanda Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yaptınız mı? Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkan'ın bu soruyu burada cevaplamak isteyeceğimizden çok memnun olmayacağını düşünürüm. Ben çünkü bir başka siyasi partinin iç meselesi gibi konuları. Sadece şunu söyleyeyim. İlk günden beri aynı değerlendirmeyi yapıyorum. Soruşturma ve bu konuştuklarınız bütünün tamamı sonuç odaklı, sonuç doğuracak bir mesele değil. Bu süreç odaklı bir mesele. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışılır kılmak ve bunu işte akşam televizyon programlarında yoksulluk konuşulmasın, işsizlik konuşulmasın, dış politikadaki zafiyet konuşulmasın, Türkiye Cumhuriyetlerin Kuzey Kıbrıs'ı değil Güney Kıbrıs'ı tanıması konuşulmasın, Trump'ın Gazze'yi kumarhaneler merkezi yapmak bahanesiyle Avrupa'ya 100 yıl yetecek hidrokarbon yataklarına çökme planı konuşulmasın. Büyük Ortadoğu Projesi'nin 2.0 versiyonu Erdoğan'ın orada yeniden üstlendiği pozisyon konuşulmasın. Devlet Bey ile Erdoğan'ın geçmişte birbirlerine söylediği sözler ve onların Cumhuriyet Halk Partisi'ne DEM Parti üzerinden söylediği sözler dönüp hatırlanmasın diye yeni bir gazetecilik ekolüyle bu meseleler konuşulsun isteyenlerin sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir meselesidir bu. O yüzden
Ben diyeceğimi demiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Sağ Mahir olun. Bey herhalde gidecek genel başkanım. Sen alıyor mu? Son soru efendim. Tabii. Sayın Özel'e. İzmir'de halihazırda devam eden bir grev var. Belediye çalışanları grevi. Birçok hizmette de aksama olduğu ifade ediliyor. Uzlaşıda çok mümkün görünmüyor. Belediye istenilen rakam çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Dün de hatta belediye başkanı bizzat çöpleri toplamaya çalışırken engellendi. Neler söylersiniz efendim? Sonuçta örgütlenme bizim sendikal örgütlenme çok arkasında durduğumuz bir haktır. Bu hakka ve bu hakkın doğurduğu yasal, anayasal hakların kullanımına söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur. Ancak toplum yani siyasette bu sendikal siyaset mücadelede bizim yaptığımız siyasette makule göre yapılır. Ortalamaya göre yapılır. Ortalama vicdan, ortalama akıl, ortalama beklentiler bundan uzaklaştırdıkça, makuliyetinizi kaybettikçe desteğinizi kaybetmeye başlarsınız. Ben kimseye nasıl hakkını savunacağını söylemem veya işine karışmam ama haklılık zeminini terk edip çok uçlara savrulduğunuzda bu sefer toplumsal desteği kaybetmeye başlarsınız. Ben yıllarca hak savunuculuğu, yıllarca meslek örgütü yöneticiliği yaptım. Kendi tecrübelerimden hareketle kamu vicdanında işçinin ve onun taleplerinin destek görmesi gerekirken bu kadar eleştiriliyorsa o zaman bir dönüp bakmak lazım. Biz bir yerde Kantar'ın topuzunu kaçırdık mı diye ya da geçmişte Kantar'ın topuzu kaçtı. Şimdi bunu bir fırsat daha da ilerlere götürmeye çalışalım mı diye bir düşünmek lazım onu. Ama buradan kimse bize greve çıkmış işçiye laf söylememizi falan beklemesin. Ama nasıl oranın hakları varsa belediye yönetiminde hakları vardır. Belediye başkanı eldiveni eline geçirmiş çöp toplarken sen bu çöpü toplayamazsın, grev kırıcılığı yapamazsın. Bu başka işçi getirir. Sendikasız bir işçi grubunu anlık ücretlendirir ve o çöpü toplatırsanız bu yasaya aykırıdır. Bunu yapamazsınız. Ama bugün çıktı İzmir halkı kendi evinin önündeki çöpü aldı kaldırdı. İzmir halkına mı grev kırıcı diyeceksiniz? O yüzden bu meseleler hassas. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlenme özgürlüğünün teminatı bu işi Türkiye'ye getirmiş, tanıştırmış, savunmuş bir partidir. Nezaket ve kurallar, kanunlar çerçevesinde ilerleyeceğiz. Bir çözüm mutlaka bulunacaktır. Teşekkür ederiz.